Yeni bir kendin yap videosundan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün elimdeki bu 3 tane su kabağından çizimde gördüğünüz gibi bir tane sarkıt avize yapmaya çalışacağım. Hazırsanız başlayalım. İlk olarak altında merkezden belli bir ölçüde genişlik açacağım ki ışık buradan rahatça gelebilsin. Üzerine yine zaten desenleme yapacağız ve boylarını da belli bir ölçüden kısaltarak başlayacağız. Arkadaşlar kabakları işaretledik. Şimdi önce buralardan bir delik delip zayıflatacağım. Daha sonra burayı kesip içerisini temizleyeceğim. İçlerini temizledim gördüğünüz gibi. Altlarını güzelce açıp. Yani daha tam temizliği bitmedi ama şu an bir tanesini iyice temizleyip son kesim halini verdim. Şimdi kabak bunda daha net göreceksiniz. Yani biz altta tam merkezden bir daire çizip ona göre kestik ama doğal bir oluşum olduğu için, yani doğal bir şekilde büyüdüğü için aslında yamuk görünüyor. Tabii bu da lambada hoş durmaz, yani ağırlık merkezi yaptığı zaman bu sefer bu açıklık sağa doğru veya sola doğru farklı yönlere bakar lambada. Onun önüne geçmek için altını bu şekilde, yani ağırlık merkezine göre hizaladım. O şekilde düzelttim. Şimdi baktığınız zaman her açıdan bunu buradan sarkaç şeklinde tuttuğumuzda gördüğünüz gibi alttaki boşluk doğrudan tabanı gösteriyor. Bu şekilde son halini vermiş olduk. Şimdi aynı işlemleri buna yapacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, temizliğin için güzelce vakit ayırdık. Yapabildiğim kadar, elimden geldiği kadarıyla temizledim. Altlarını üstlerini düzledim bu şekilde. Ve nispeten daha düzgün duruyorlar bu şekilde. Şimdi 3 tane elimde parça var. En büyük, orta ve küçük şekilde. Bunları arkadaşlar takarken bu şekilde takmayı düşünüyorum ben. Böyle bir sarkaç avize gibi görünmesini istiyorum. Dolayısıyla yani çok fazla bir önceki yaptığım çalışmadaki gibi her tarafını kaplayan böyle bir delikli desenleme işlemi yapmayacağım. Onun yerine sadece mesela tuttuğum gibi düşündüğünüz zaman dışa bakan tarafı, yani bu dışa bakıyor, bu kısımda bir desen olacak. Bunun bu yönü dışa bakıyor, burada desen olacak. Bunun da bu yüzü bu dışa bakıyor, bu tarafında desen olacak. Şu şekilde bir desen çalıştım. Elimde bir tane pergel var. Pergelle böyle bir şey çizebildim. Yine mükemmel olmaktan uzak ama çok da anlaşılmayacak zaten. Yani tavana bir yansıma versin diye bunu yapıyorum. Bunu da aynı şekilde yaptım. Şimdi nasıl yaptığımı size bunu da göstereceğim. Evet arkadaşlar, desenleme işlemimiz de bitti. Gördüğünüz gibi birazcık karışık oldu. Belki içeriden ışık vurduğunda daha belirgin olur şekiller. Özellikle bu en büyükteki şekil birazcık karışık geliyor benim gözüme baktığım zaman. Onun dışında gördüğünüz gibi boyutlarını birazcık kısaltmak zorunda kaldık. Çünkü balkon için düşünüyorum. Balkonda da asma tavan var. O yüzden birazcık kısaltmak durumunda kaldık. Ama şekil olarak yine de fena görünmüyor bence. Şimdi arkadaşlar elimde 2 renk boya var. Bir tanesi beyaz, diğeri bakır rengi. Bununla içini boyamayı düşünüyorum. Biraz daha sıcak bir renk versin diye. Dışını ise bu beyaz akrilik boya ile boyamayı düşünüyorum. Çünkü evin tarzına bu ahşap çok gitmiyor arkadaşlar. Şimdi bakalım boyayınca nasıl görünecek. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın.
Arkadaşlar akrilik boya bayağı bir zorlaştırdı işimi. Çünkü boyarken bu delikler kapandı. Onu açmanın da çok kolay bir yöntemi yok. Çünkü kuruduğu zaman açması da çok zor oluyor diye ben sprey boya aldım. O yüzden önce bir astar attık. Daha rahat kapatsın diye. Sonrasında ise beyaza boyadım. Üzerine de bir de sprey vernik uyguladım. Bu şekilde porselen gibi hem pürüzsüz hem de parlak gördüğünüz şekli aldı arkadaşlar. İçerisini bakır rengine boyayacaktım. Yine akrilik boyayla ama ondan da vazgeçtim. Çünkü dediğim gibi akrilik boya delikler açısından sıkıntı oluşturuyor. Onun yerine içerisine kabaca böyle beyaz boya attım. Ama ampullerin rengi zaten çok güzel. O yüzden içerisine ayrıca bir boyaya gerek yok arkadaşlar. Üstlerine şu şekilde küçük mumluklardan bir aparat yaptım ki kablo tam ortalı çıksın. Sağından veya solundan çıkmasın diye arkadaşlar. Kabloyu ortada tutmaya yarayacak bu. Zaten avize gibi olduğu için, yukarıda asılı olduğu için de bunlar hiçbir şekilde gözükmeyecek. O yüzden işlevsel oldu. Her birine taktım bunları. Şimdi kablo bağlantısına geçelim. Arkadaşlar avizemiz tamam sayılır. Şimdi yaptığım parçaları bu avize tablasına sabitledim. Ve üst montajını yapıyorum. Bağlantı aparatı var arkadaşlar. Bununla bağlamayı düşünüyorum kolay olsun diye. Evet arkadaşlar lambamızı bitirdik. Şimdi ben bunu balkon için düşünmüştüm. Buradaki lambayı değiştireceğim, led lambayı. İlk olarak bunu sökerek işe başlayalım. Eğer buraya kadar izlediyseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar, az önce montajını tamamladık. İçleri içinde böyle güzel rustik lambalar buldum. Onlardan taktım. Çok güzel oldu diye düşünüyorum. Şimdi bir de yakıp nasıl göründüğüne bakalım. Evet, görüntü bu şekilde arkadaşlar. Tavana yansıması süper oldu. Gördüğünüz gibi desenler de çok güzel görünüyor. İçine kullandığımız lamba da böyle sıcak bir hava veriyor. Durumdan son derece memnunum açıkçası. Çok güzel. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen.